Yavaşça gözlerinizi kapatıp hayal edin. Herkes tarafından tanınan bir kişi, bir iş insanısınız. Bir şirketiniz var ve sizin adınızı taşıyor. Ürettiğiniz araba sayısı dönemin en ünlü markalarıyla yarışıyor. Güzel. Şimdi tekrar hayal edin. Şirketiniz milyonlarca dolar kazanırken siz artık o şirkette işçi olarak çalışan ve zar zor geçinen bir kişi haline geliyorsunuz. Bu Chevrolet'in ve adını taşıyan kurucu ortağı Louis Chevrolet'in bilinmeyen hikayesidir. Last Story Bender'a hoş geldiniz. 1878 yılında Louis Chevrolet, İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kasabasında bir saatçi olan babasının ikinci oğlu olarak dünyaya geliyor. 7 çocuğun ikincisi olan Louis, ailenin geçimini sağlamak için saat yapımına katkıda bulunmak amacıyla erken yaşta okulu bıraktı. Louis 9 yaşındayken aile Fransa'nın Bonn kasabasına taşındı ve burada babası Joseph bir saatçi dükkanı açtı. Ancak bu da yeterli olmadı ve ailenin geçimini sağlamak için yıllarca mücadele ettiler. Genç Louis çeşitli işler denedi ve 11 yaşında bisiklet satan Rablin adlı bir yerde çalışmaya başladı ve burada ilk kez mekanik işlerle tanışmış oldu. 16 yaşına geldiğinde Louis kendi tasarımı olan bir bisiklet olan Frontenac'ı yapmıştı ve bu bisikletle yerel yarışlara girdi ve birinci olmayı başardı. Bu yetenek ve zaferler zor durumdaki ailesinin masasına yemek koymanın yanı sıra Louis'in de hız tutkusunu ateşledi. Anlatılanlara göre 1897 yılında 19 yaşındaki Louis çalışırken motorlu buharlı 3 tekerlekli aracı bozulan zengin bir Amerikalı dükkana geldi. Ya da Louis o aracı yapmak için bir otele gönderildi. Bu konuda tam bir netlik yok. Ancak şurası kesin ki Louis devreye girdi ve aracı çalıştırmayı başardı. Aracın sahibi o dönemin en zengin ailelerinden biri olan Vanderbilt ailesindendi. Louis'in yeteneklerinden etkilenen Vanderbilt ona Amerika'ya gelmesini ve orada fırsatlar olduğunu söyledi ve Amerikan rüyası Louis'in aklına girmişti. Louis daha sonraları Gladiator adında bir bisiklet markasında çalışmaya başladı. Onun için özel bir anlam taşıyordu bu marka. İşvereni Gladiator bisikletlerinin bayisiydi ve bu bisikletler aynı zamanda otomobil üreten bir şirket tarafından üretiliyordu. Bu bağlantı Louis'in otomobillerin mekanik dünyasına girmesinin yolunu açtı. Paris yakınlarındaki bir motor mekanik kursuna da katılma fırsatı buldu o dönemde. Paris'te kazandığı parayla 21 yaşındaki Louis Atlantik Okyanusu'nu geçerek Kanada'nın Montreal kentine ulaştı. Ardından nihayet 1901 yılında New York'a taşındı. New York'a vardığında İsviçreli göçmen William Walter sayesinde bir mühendislik atölyesinde iş buldu. Walter için birkaç ay çalıştıktan sonra Louis Dedio Buton'un Amerikan şubesinde çalışmaya başladı. Ne yazık ki şube ertesi yıl kapandı ve Chevrolet yeni iş bulmakta zorlandı. Bu dönemde babası da vefat etti. Bu yüzden Louis ailesinin geri kalanını Amerika'ya gelmeye teşvik etti. Sonraki birkaç yıl boyunca Chevrolet çeşitli küçük atölyelerde çalışarak ve geçinmek için yarı zamanlı sürücülük yaparak para kazanmaya çalıştı. Ancak 1905'te her şey değişecekti. O yıl Louis İtalyan otomobil üreticisi Fiat'ın Amerikan şubesine katıldı. Peki ne için? Fiat o dönemde hızla dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinden biri haline geliyordu ve Louis şirketin otomobil yarış takımında yer almak için işe alındı. Fiat'ta çalıştığı süre boyunca motorlara olan takıntısı yeni zirvelere ulaştı ve kendisini cesur bir yarışçı olarak hızla öne kavuşturdu. Morris Park'ta bir zamanlama etkinliğinde düşük güçlü bir Fiat'ı sürme şansı verildi. Herkesi şaşkına çevirdi ve 1 mil dünya rekorunu kırdı. Louis birkaç ay sonra pistlere geri döndü ancak bu kez ülkenin en iyi sürücüleriyle baş başa bir yarıştaydı. Bu büyük bir tanıtım olayıydı ve daha önce 1 mil rekorunu kırdıktan sonra birçok insan Louis'in gerçek bir yarışta nasıl bir performans göstereceğini merak ediyordu ve hayal kırıklığına uğratmadı. Birinci olarak yarışı kazandı. Bu zafer ona büyük bir popülerlik kazandırdı ve New York Times'ın ön sayfasında yer aldı. Komik görünümlü bıyığına rağmen. Sonraki yıllarda Louis birçok büyük yarışa katılmaya
çalışmaya devam etti. Vanderbilt Kupası yarışları ve Indianapolis 500 dahil pistte birçok zafer kazanarak, sayısız rekor kırarak kamuoyunda tanınan bir figür haline geldi. Hatta ona Cesur Fransız lakabını taktılar. 1909 yılına gelindiğinde Louis Amerikan şampiyonasını ikinci en iyi sürücü olarak tamamladı. Chevrolet'in yarış yetenekleri iş adamı William Durant'in ilgisini çekti. Durant, General Motors'un kurucu ortaklarından biriydi ve Buick Motor Company'nin de sahibiydi. Başlangıçta Louis'i Buick yarış takımında sürücü olarak işe aldı. General Motors'un kurucu ortağı William Durant, mali bir kriz nedeniyle kendi şirketlerindeki üst düzey yönetim pozisyonundan kovulduktan sonra otomobil endüstrisine yeniden girmek için planlar yapmaya başladı. Louis'in pistteki performansının yanı sıra İsviçre'yi de çağrıştıran ismi ülkede popülerlik kazanıyordu ve bu William Durant için pazarlanabilirliği ifade ediyordu. Durant, Louis ile bir toplantı yaptı ve ikisinin de bir otomobil şirketi kurmasını önerdi. Louis kabul etti ve kardeşi Arthur ile birlikte William Durant ile ortak olarak 1911'de Chevrolet Motor Company'yi kurdular. Planları çok basitti. Chevrolet kardeşler aracı tasarlarken William işin pazarlama tarafına odaklanacaktı. Louis hemen işe koyuldu ve yakın arkadaşlarının da yardımıyla 6 ay boyunca şık bir 6 silindirli araç tasarladılar. Sonuç, tasarımcısının adını taşıyan ilk Chevrolet otomobili olan Classic 6 oldu. 4.8 litrelik bir motoru vardı ve o dönemde türünün en büyüklerinden biriydi. 1913'te halka tanıtıldı ve fiyat olarak $2.250 civarındaydı. Yani bugünün parasıyla $65.000-70.000 civarında. Chevrolet Classic 6 lüks bir araba olarak adını duyurdu. Ancak satışlar açısından ilk yılında sadece 500 civarında üretim yapıldı. Louis yarattığı eserden gurur duysa da William pek memnun değildi. İkisi Chevrolet Motors'un geleceğini tartışmak için bir araya geldiler. Louis şirket için yarış arabaları üretmek istiyordu. Ancak William, Henry Ford'un Model T ile kanıtladığı gibi yüksek hacimli, düşük fiyatlı arabalara odaklanmaları gerektiğini ısrarla savundu. William, Louis'i bunun para getireceğine ve markalarını bir kurum haline getireceğine ikna etmeye çalıştı. Ancak Louis, markanın yarış arabalarını temsil ettiğini savundu. Kısaca özetlemek gerekirse aralarındaki anlaşmazlıklar çözülmedi. Louis tüm geleceğini kaybettirecek bir hamle yaptı. Şirketteki tüm hisselerini sattı ve Amerika'nın en zengin adamlarından biri olma fırsatını da kaçırdı. Louis, Chevrolet'in hızla endüstrinin en üst markalarından biri haline geleceğini hayal bile etmemişti ve artık inanmadığı bir işte kalmak için bir neden yoktu. Louis hisselerini satarak kazandığı parayla 1915 yılında Frontenac Motor Company'yi kurdu. Tüm zamanını ve enerjisini inanılmaz hızlı arabalar tasarlamaya adadı ve birkaç yıl boyunca arabaları pistte gerçekten başarılı oldu. Louis ve küçük kardeşi Gaston mühendislikleri sayesinde birçok sezon boyunca yarış pistinde hüküm sürdüler ve 1920'ye gelindiğinde kardeşler ülkenin en büyük yarış kupası olan Indianapolis 500'ü kazandılar. Ancak Louis'in daha büyük şeyler geleceğini hissettiği bir zamanda başına gelecek olanı asla hayal edemezdi. 1922 yılında Chevrolet kardeşlerin en küçüğü olan Gaston, Beverly Hills'te yarışırken bir kazada öldü. Louis, küçük kardeşinin kaybı karşısında derin bir üzüntüye kapıldı ve bir daha asla yarışmayacağına yemin etti. Bu olaydan sonra talihi daha da kötüleşmeye başladı. Frontenac Motors, diğer yatırımcıların yardımıyla bir prototip yolcu arabası üretmeyi planlıyordu. Ancak bu yatırımcıları çevreleyen büyük bir Wall Street skandalı ortaya çıktı ve yatırımcılar anlaşmadan çekildi. Bu da Louis'i prototipin tüm geliştirme maliyetleriyle baş başa bıraktı. Kısa bir süre sonra iflas etmek zorunda kaldı. Yine de kardeşi Arthur ile birlikte bir araya gelerek Chevrolet Brothers Company'yi kurdu ve otomobiller için motorlar ve hafif uçak motorları geliştirmeye odaklandılar. Şirket takip eden yıllarda gelişmeye başladı ve hatta Kanada, İngiltere, Avustralya'ya bile dağıtım yapıyordu. Ancak büyük buhran yükselmesiyle yeni şirketleri sadece birkaç yıl dayanabildi. Bu olaydan sonra Louis
Louis, Chevrolet Indianapolis'te bir uçak şirketi kurmaya çalıştı ancak bu da ekonomik kriz nedeniyle kapanmak zorunda kaldı. Öte yandan Louis'in yıllar önce ayrıldığı Chevrolet Motors 1930'ların başlarında Ford'u geçerek en çok satılan otomobil markası oldu. Şirketin papyon logosu o dönemde dünyanın en tanınmış markalarından biri haline geliyordu. Ford, Chevrolet ve Chrysler Amerika'da en çok satan 3 otomobil markasıydı ve büyük karlar getiriyordu. 1930'lara gelindiğinde Louis Chevrolet yaşlanıyor ve enerji kaybediyordu. O kadar ki yeni bir iş kuracak gücü kalmamıştı. Amerika'daki en kötü ekonomik kriz sırasında yoksul ve işsiz kaldı. Daha iyi bir seçenek olmadığı için bir zamanlar kurduğu ve hızla büyüyen şirketine geri döndü. Ne zaferle karşılandı ne de benzeri bir şey oldu. Bunun yerine maalesef Chevrolet'in montaj hattında basit bir mekanikçi olarak işe alındı. Bu dönemde bir hastalığa yakalandı ve hastalık Louis'in sağlığını hızla kötü bir hale soktu. Öyle ki 1938'e gelindiğinde artık Louis'in bacağı kesilme noktasına geldi ve bu da onu emekli olmaya zorladı. Sağlık sorunlarını karşılayacak parası bile olmadığı için 1941'de 63 yaşında bir kalp krizi sonucu öldü. Kurucusunun trajik ölümünden sonra Chevrolet Motors otomobil satışlarında üstünlüğünü sürdürdü ve 50'ler 60'lar boyunca en yüksek seviyesine ulaştı. Bu dönemde 1953'te fiberglass yerine çelik kullanarak 2 kişilik kabriyolet olan Corvette'i tanıttılar. Bu yeni fenomen Amerika'daki ilk üretim spor arabalarından biriydi ve ülke genelinde popüler olmayı başardı. Şirketin başarısı uzun tasarımı ve şaşırtıcı özellikleriyle ülke genelinde bir hit olan en iyi modeli Chevy Impala'nın çıkışı ile devam etti. Impala, Amerikan otomobil pazarında bir yılda en çok satan araç oldu ve dünya rekorunu kırdı. Bu rekor 1965 ve 66'da 1 milyondan fazla satan Impala ile kırıldı ve hala da kırılamamakta. İşte tüm bunlar Chevrolet'in ve kurucusunun trajik kaderinin hikayesidir. Kanalımızı desteklemek için videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.